Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Öncelikle kanalımıza abone olup videoları beğenmeyi unutmayalım. Bugün sizlere Behringer X32 hakkında bilgi vereceğim. Behringer X32 hakkında bilgisi olan arkadaşlarımız elbette vardır. Ama ben sadece detaylarından bahsedeceğim. İyi seyirler. Behringer X32'nin arka tarafında bulunan girişlerinden bahsedeyim size ilk önce. 32 tane input bulunuyor masanın arkasında. 16 bölümlü olarak. Onun altında AUX inleriniz bulunuyor. Bunları birazdan göstereceğim zaten nereden kontrol ediyorsunuz. 6 tane jack input bulunuyor. 2 tane TOS input, 5-6 ya jack ya TOS olarak kullanıyorsunuz ve 6 tane AUX output bulunuyor. Şu şekilde IS50 A ve B olarak bulunuyor. Buraya Snake S16 ya da S32 girebiliyorsunuz. Burada Ultranet personel monitörleri bulunuyor. Yani her müzisyenin önüne bireysel personel monitör kontrol koyduğunuzda Behringer'in bu modeli var. Buradan kendilerini kontrol edebiliyor. MIDI in ve out var. IS-EBU out var. Remote kontrol var. Buradan Ethernet girişini modem ile yapıp iPad'inizin X32'nizi kontrol edebiliyorsunuz. Ve benim masamda şu an USB'li olan versiyonu var. Bunun küçük hafıza kartlı versiyonları da mevcut. Ses kartı bulunuyor mikserinizin üzerinde. Buradan USB ile Logic'e sinyal alıp 32'ye 32 out kayıt yapabiliyorsunuz. 16 tane output'u mevcut. Master'ınızı, left right'ınızı 15-16'ya giriyorsunuz. Monitörleri 12 adet kullanabiliyorsunuz. 13, 14'te mono out olarak kullanabiliyorsunuz. Ve monitör kullanıp stüdyo monitörlerinizi bağlamanız için burada çıkışları mevcut. Mikserimizin ön kısmından bahsedeyim. 1.16 input şu şekilde bulunuyor. Bunları sayfa sayfa olarak değiştirebiliyorsunuz. 1.16, 17.32. Buradan AUX in USB'ye kayıt yaptığınız USB kaydınız ve efekt dönüşleriniz bulunuyor. Ve boost master'lar bulunuyor. Yani monitörleri girdiğiniz bölüm 12 tane monitör ve 4 tane efektiniz buraya sıralı o şekilde geliyor. Burada gate, Docker bu şekilde seçip içine girebiliyorsunuz. Kompresör, expander bu şekilde çekip içine girebiliyorsunuz. Phantom artı 48 vermek için 48 volt yollayabilirsiniz. Fast tersleme, low cut ve burada da low cut ve gördüğünüz 48'in komple içerisini menüde görebiliyorsunuz. Bunların yakın çekimlerini birazdan yapacağım. Şu bölümde boost send yazıyor. Şurada input 1'deki girişinizin sinyalini monitöre göndermek için bu şekilde de monitöre ses açıp kapatabilirsiniz. Burada mono out'u yönlendirme var. Input 1'i select'i basılı olduğu için mono out'a gönderme var volüm olarak. Ve altında da pan balans var. Şu an sol tarafta ses, şu an sağ tarafta. Ben yine panımı ortalıyorum. Ve altından da tekrardan burada görebiliyorsunuz. Şurada kayıt bölümü var. Şu an dinlediğiniz ses X32 üzerinden kaydediliyor zaten. Bunları da detaylı olarak biraz sonra anlatacağım sizlere. Bu tarafa da gelirsek send off fader, seçili select'imizi send off yapıp monitöre gönderme işlemini yapabiliyoruz. Grup DCA'ler bulunuyor burada 8 adet. Monitörün 1'den 8'e kadar olan kısmı bulunuyor. Monitör 9 ve 16 bulunuyor. Zaten son 4 az önce dediğim gibi efekt. Burada da matrixleriniz bulunuyor. 6 tane matrixiniz var. Burada da mono out'unuzun ana volüm kontrolü bulunuyor. Ve master volümümüz burada bulunuyor. Ekranın yanındaki switchlerden, düğmelerden bahsedecek olursak, ekranımızın yanındaki switchleri ve potların ne işe yaradığını anlatacağım. Hangi işlevde yaradıklarını anlatacağım. Home ana sayfa olarak burada gate'inizin, insert'ünüzün, equalizer'ınızın, kompresörünüzün ve input volümünüzün ne seviyede olduğunu, low cut var mı onları, 48 var mı, fast tersleme, insert var mı onları görebiliyorsunuz. Buradan kanalı yönlendirme yapabiliyorsunuz. 1'i 6'ya yönlendirebiliyorsunuz. 6'ya 1'i yönlendirip link atabiliyorsunuz. Gate, kompresör, EQ, equalizer. Şu an bende RTA şu anda aktif durumda. Hangi frekansların fazla geldiğini, hangi frekansların az geldiğini görebiliyorum. Bunu bir de renklendirebiliyorsunuz. Şu şekilde benim kullandığım gibi sadece mavi de yapabiliyorsunuz. Renklendirdiğinizde hangi frekanslar fazlaysa onlar kırmızı pik noktalarına vuruyor.
Send monitöre ne kadar volüm yolladı. Şu an ben hiçbir monitörüme, hiç master'ıma, hiçbir FA'm açık değil. Ondan dolayı bunların hepsi kapalı. Şu şekilde açık olabiliyor. Şu şekilde monitörlerime şu an ses gidiyor. Buradan pan dengesini görebilirsiniz. Left ve right'a dengeli gittiğini görebilirsiniz. Sub mono auto yönlendirip mono auto olarak kullanabilirsiniz. Ve şurada da fader volümünüz var. Şu şekilde. Şuradan oynattığımda şu şekilde fader'ınız yukarı aşağı motorize olarak çıkıyor ve kısılıyor. Meter burada inputlarınızın ve outputlarınızın giriş çıkış seviyelerini, gate'in ne kadar etkin olduğunu ya da kompresörlerin ne kadar etkin olduğunu görebiliyorsunuz. Buradan yönlendirme var. Az önce size anlattığım gibi ISA, ISP arkadaki girişlerin yönlendirmelerini yapabiliyorsunuz. Mesela şu an üzerindeki inputlar Snake kullansaydık şuradan lokalde olacaktı. Bunları şu an lokalde. Snake kullansaydık şu an lokalde. Bunları ISA'ya taktıysak IS 1.8 olarak yönlendirmesini yapacaktık. Burada setup, mikser hakkında setup bilgileri var. Ve buradan isim yazmayı ve renk değiştirmeyi şu şekilde yapabilirsiniz. Ayrıca şu şekilde küçük resimler de koyabilirsiniz. Koyduğunuz resimler ya da yazdığınız isim şu şekilde yazayım. Hepsini caps lock yapalım. Büyük harf. Şu şekilde ekranın sol üst kısmında input 1, channel 1 bilgi olarak yazdık. Kütüphane burada daha masanın içerisinde kendi hazır setupları da mevcut. Bunların yerine siz kendi oluşturduğunuz herhangi bir beğendiğiniz mikrofon sound'u olur, kick sound'u olur. Bunları da buraya load yapıp ya da save yapıp kaydedip load yapıp geri çağırabilirsiniz. Şu an benim burası hazır setup'ıyla doluymuş. Evet, şurada hazır benim kick, snare, hi-hat, alto 1, alto 3, overhead ve AKG, C1000 setup'larım varmış. Bu setup'lar standart alanlarda çalışıyorsanız daha sağlıklı oluyor. Mesela bir mekanda çalışıyorsanız, sabit bir davulunuz varsa, sabit bir mikrofon setup'ınız, sabit bir açılandırma varsa oralarda daha sağlıklı oluyor. Mekan değiştirdikçe, mikrofonların açıları değiştikçe tabii ki de sound değişiyor. Bu bölümde efektlerimiz var. Az önce de bahsettiğimiz gibi 4 tane efekt kullanabiliyoruz. Şurada 4 adet efekt'in yönlendirmesi bas 13, 14, 15 ve 16 olarak 4 tane efektimizi burada yönlendirebiliyoruz. Buraya grafik EQ veya ben ne atmışım? Deezer atmışım. Wave Dazing atmışım. Buradan farklı pluginler kullanıp da X32'nin içerisinde bulunan pluginleri kullanıp da buradan farklı soundlar çıkartabilirsiniz. Şu an master'ımda mesela Equalizer aktifmiş. Buradan da bunu görebiliyoruz. Aynı şey Equalizer'da flate'miş zaten. Aynı şey Equalizer'da RTA'nızda da mevcut. Şu şekilde gördüğünüz gibi. Mute Group. Şuradan çıkalım. Home alayım. Mute Group. Buradan Mute Group seçmek için aşağıdaki Mute grupları seçip select'lerine basıyorsunuz. Bunda detaylı anlatım videolarını yapacağım. Burada da kütüphaneyi görebiliyorsunuz. Ekranı sağa kaydırıp sola kaydırmak için burasını kullanıyorsunuz. Şuradaki yukarı aşağıya şuradan mesela Equalizer'ımızın fonksiyonlarını değiştirebiliyoruz. Şurada monitör, arkada az önce gösterdiğim gibi monitör girişlerine giriş yaptığınızda monitörün sesi ve kulaklığın sesini ayarlama var. Kulaklık girişi masada 2 adet bulunuyor. Bir bu tarafında bulunuyor, sağ tarafında, bir adet de sol tarafında bulunuyor. Altında onun kontrolünü yapabiliyorsunuz. Talkback volüm, Talkback B volüm, osilatör yani noise gönderme ve lamba ve lambanın şiddetini, ışık gücünü ayarlama, dimmer'ını ayarlama yeri var. Şurada kaydettiğiniz scansler, sayfalar bulunuyor. Burada ise FA'nizin 4 tane FA'niz vardı. Bu FA'nizin time'ını, tap delay'ini burada kontrol edebiliyorsunuz. Şuradaki potlar ile bunların time'ını değiştirebiliyorsunuz. Bunların menüden de nasıl yapılacağını göstereceğim sizlere. Buradaki 3 farklı set bulunuyor, kademe bulunuyor.
her bir dördüne, mesela A'dayken 4 tane ayrı efektler var. Bende şu an mesela B'de efektlerin time'ları var. C ise bende boştur. Bunları şuradan tek tek yönlendirip yapabiliyorsunuz. Bunların da tek tek nasıl yönlendirildiğini, yapıldığını da sizlere göstereceğim. Burada da mute gruplarınız var. Mute grup atıyorsunuz girdiğiniz inputlara ya da outputlara. Buradan mute grup seçerek buradan mute gruplarınızı yönlendirebiliyorsunuz. Ön tarafımla ilgili anlatmak istediklerim bu kadar. Diğer videolarımızda gate, kompresör, expander, docker, monitör tonlama ve send-off fader monitöre gönderme, ekran kontrolü, efektlerin yazılımı hakkında bilgiler vereceğim. Teşekkür ederim. İyi seyirler dilerim.